Bir e-ticaret siteniz var. Kargo gönderimini özelleştirmek istiyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha çeşitlendirmek istiyorsunuz. Örnek olarak konumlara göre fiyatları farklılaştırmak veya anlık teslimat yapıyorsanız kurye gibi mesela düşünün. Bunları fiyatlandırmak istiyorsunuz ya da göstermek istiyorsunuz bulunduğunuz bölgede. Ücretsiz bir eklentiyle bunu nasıl çözeriz onu göstereceğim. Hadi bir bakalım, eklentiyi inceleyelim. Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Boz, kanala hoş geldiniz. Bugün ücretsiz bir eklentiyle kargo gönderimlerimizi nasıl yaparız, nasıl özelleştiririz WooCommerce'te onu göstereceğim. Ücretsiz bir eklenti biraz kısıtlı ama bize sağlamış olduğu, yani açık olan kısımlarla biraz özelleştirebiliyoruz. Birçok arkadaşımızın da merak ettiği konulardan biridir. Farklı eklentiler ekliyorsunuz. Şimdi WooCommerce'te de göreceksiniz arkadaşlar. Orada mesela standart olarak işte bir mağazadan teslim, işte sabit fiyat var, bir de ücretsiz gönderim şeklinde seçenekleri var. Şimdi bu eklentiyle ne yapacağız arkadaşlar? Konuma göre farklı gönderim ücretlendirmesi yapabileceğiz. Artı ücretsiz kısmından bahsediyorum tabii ki. Ücretli kısmında daha fazla seçenekler var. Hatta şöyle yapalım, isterseniz geçelim. Geliştiricinin WordPress sayfasında bir bakalım. Ondan sonra benim yaptığım demoda, işte çalıştığım sayfada göstereyim size orayı da. Ondan sonra da eklentinin kurulumuna falan geçeriz. Başlayalım. Geçelim. Hadi gidelim. İncelediğim eklenti bu arkadaşlar. Geliştiricinin WordPress sayfası. Bu sayfaların linklerini videonun açıklamalar kısmında koyuyorum zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen Türkçesine bakalım. Türkçesi de WooCommerce için sabit oranlı gönderi eklenti diye geçiyor. Ücretsiz sürümde yaptığı özelliklerde koşullar var. Biliyorsunuz, koşullar ve şartlar oluşturuyorsunuz. Uyum sağlarsa ona göre fiyatlar falan da değişiyor işte. Yani gönderim şeyi falan. Öyle, onları göstereceğim zaten şimdi de. WordPress 6.5.3 sürümüne geçti. 6.4.4'e kadar test edilmiş ama ben 6.5.3'te test ettim eklentiyi. Çalışıyor, herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Gene siz tabii ki arkadaşlar işlemlere başlamadan önce her zaman söylüyorum, lütfen yedekli çalışın. Yedek olmadan çalışmayın arkadaşlar. Sayfanıza geri dönüşü olmayan bozukluklar olabilir. O yüzden yedeğinizi alıp çalışın. Türkçe sayfası da bu şekilde. Lütfen bu sayfaları girin ve inceleyin. Destek kısmı falan da güzel. Ücretli sürümde daha fazla özellik var. Resmi sayfası. Hemen bir fiyatına bir bakın. Ben fiyatına da bakmadım arkadaşlar. İşin enteresanı. Unutuyorum sürekli. Bir bakalım neymiş? $100 civarındaymış. Şimdi WooCommerce'te biliyorsunuz, dediğim gibi standart bir gönderim yöntemi var. Ücretsiz gönderimi, sabit fiyat ve mağazadan teslim. Bu eklentiyle biraz daha özelleştireceğiz gibi bir şey. Tabii yaptığınız e-ticaret işine de bağlı bu arkadaşlar ama gene kullanılmayacak bir eklenti değil. Şimdi göreceksiniz, hoşunuza gidebilir yani. Bunu göstereyim zaten. Şöyle de bakın, test yaptığımda mesela İstanbul bölgesindeyim ben. İstanbul bölgesinde yakın yerlere sattığım ürünleri, aciliyeti varsa kuryeleri de gönderiyorum. Böyle bir imkanım var diye düşünün. Örnek olarak kurye gönderim yapıyorum ama artı olarak tabii bu biraz daha masraflı oluyor. Ama müşteri bunu seçtiği zaman da otomatikman arkadaşlar ne olacak? Fiyat üstüne eklenecek. Bunu bölgesel olarak yapabilirsiniz. Artık hani size kalmış bir şey. Ama İstanbul dışı, mesela ben İstanbul olarak yaptım. Kurye gönderimiyle bakın 600, işte kapıda ödeme, bu gerçek eklentili olan bir kısım ama 610 lira falan demiş. Mesela şöyle değiştirelim ülkeyi, pardon, şöyle ülkeyi bir değiştirelim, Türkmenistan diyelim mesela. Bakın sabit fiyat, yani o özellik seçenek gitti arkadaşlar. Örnek olarak tabii ki bu. Yani farklı şeyler de yapılabilir. Şimdi ne yapalım? Geçelim arkadaşlar eklentinin kurulumunu yapalım. Dil dosyası, evet, Türkçe dil dosyası var. Onu da yükleyeceğiz, Türkçeleştireceğiz. Büyük bir kısmı Türkçeleşiyor zaten gayet anlaşılır şekilde. Eklentilerin dil dosyaları, çalıştığım eklentilerin, incelediğim eklentilerin dil dosyalarını nereden alıyorsunuz arkadaşlar? Nereden indirebiliyorsunuz? Ücretli ve ücretsiz olarak eklentiler var. Sitemden indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok cüzi fiyatlarla zaten. Destek olmanız için sembolik bir fiyat koydum. Destek olmak isteyenler oradan da dil dosyalarına ulaşabilirler. Uyarımızı yapalım. Hemen çalışmaya geçelim arkadaşlar. WordPress kontrol paneline geldik. Eklentiler kısmına gelelim. Yeni eklenti ekle diyorum. Eklentimizi arama kutusuna ismini yazalım ve aratalım arkadaşlar. Tabii ki açılırsa. Eklentinin kurulumunu yapıp etkinleştireceğiz. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik arkadaşlar. Şöyle bir yenileyelim hatta sayfayı. Evet, yenilediğinizde direkt zaten geliyor ama hemen şöyle kontrol paneline geri dönüş niye yapmazlar ya arkadaş?
Tamam. Neyse İngilizce olarak devam edelim. Ondan sonra da Türkçe dil dosyasını ekleyelim. Devam diyorum. Geç diyorum. Burada hemen videosu falan var. Kısa hemen hızlıca bir tur at. Tamam. Bu kadar. Kurulumu bitti. Oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar diyormuşum falan. Bu şekilde bir kontrol yani karşılama sayfası geliyor. Zaten bakın .store plugins diye işte flat rate shipping şeklinde. Tabii ki İngilizce. Şimdi ne yapalım? Loco üzerinden gidelim. Türkçe dil dosyamızı yükleyelim. Bir şöyle Türkçeleştirelim eklentiyi. Kontrol panelindeyiz. Loco Translate hemen geçelim. Eklentilere geldim. Orada zaten direkt kafada çıktı. Hemen bakalım. Türkçe dil dosyası yok tabii ki. Şöyle bir kalıbı düzenle diyelim. Bakalım ne diyecek. Varmer 596 eşittir diyelim. Bu tip bakın arkadaşlar hemen göstereyim size de. Bu tip uyarı aldığınız zaman Loco Translate'de ayarlar kısmına gelin. Yani kaydetmeyin bunu tabii ki. Şunu biraz arttırın arkadaşlar. Yani mesela 1024 diyorum. Ondan sonra normal ayarlarına çevirirsiniz. Eklentiler. Tekrar kalıbı düzenle diyorum. Bir daha eşitlesin bakalım. Kaynak kodundan alındı. Yeni dizgi 170 kullanımı kaldırılmış. Tamam kaydet diyelim. Geldik eklentiye gene. Şimdi halihazırda olan eklentimizi bir kuralım. Yani eklentimiz diyorum dil dosyasını yükleyelim arkadaşlar. Po yükle diyorum. Loco'yu alıyorum. Hemen dosyamızı da şöyle getirdim. Yükle diyorum. Hadi eşitlesin bakalım. Tamamdır. Bu da bitti. Şöyle bir bakalım hatta. Bakın Dostore eklentileri. Şöyle bir bakalım kontrol paneli falan oralara Türkçeleşmiş mi? Kontrol paneli, kuralları yönet, ayarlar, eklenti yükselt. Evet. Türkçeleştirme işlemini başarıyla hallettik. Ne yapalım artık şöyle bir menülere bakıp bir tane iki tane artık neyse nakliye yöntemlerini oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. Eklentinin ayarlarına falan bakalım. Aslında aman aman da bir ayarı da yok aslında da. Şöyle bir menüleri bir geçelim hatta. Kontrol paneline bakalım ne varmış. Karlılığı arttırmak için premium'a geçin. Burada zaten premium'un reklamını yapıyor arkadaşlar. Premium'da neler var? Hangi özellikler falan var? Bunları okuyabilirsiniz tabii ki. Kuralları yönette nakliye yöntemi ekliyorsunuz zaten. Orayı gördük. Ayarlara bakalım. Ayarlarda nakliye görüntüleme modu, radyo butonu ya da açılır menü şeklinde olmuş. Şu şekilde göstermiştim ya arkadaşlar. Altta isterseniz yazı şeklinde gösterebiliyorsunuz ya da böyle buton şeklinde yani tip ne diyorlar onun ipucu şeklinde falan bastığı zaman orada yazıyor. O şekilde radyo butonları dedik. Tamam kalsın öyle değiştiririz zaten. Müşterileri bir gönderim yöntemi seçmeye zorlamak mı istiyorsunuz demiş. Yani şunu seç diye. Yok zorlamayacağız. Zorlamadan yapıyoruz. Sayfa başına gönderi yöntemi sayısı demiş. Eksiçen bölümünü taşımıştır demiş bu da. Bölgeleri yönet. Hızlı bilgi. Şunlara hemen bir bakalım. Genel ayarlar. Bölgeleri yönet diyelim. Koşullu oluşturacağımız için yani koşullu alanlar falan. Mesela bulunduğunuz bölgede dediğim gibi farklı bir gönderim şekli yani kargo dışında kurye ile falan gönderim yapıyorsanız ya da işte bölgeye göre farklı gönderimler yapıyorsunuz ne bileyim bunları ayarlayabileceğiniz bir alan. Hatta bölge ekle diyorum yapalım biz de. Şimdi diyelim ki İstanbul diyorum. İstanbul. Tamam İstanbul olarak kalsın. Ülke bazlı, eyalet bazlı bakın şimdi ülke bazlı seçerseniz mesela ülkelere göre de o ülkelerden girdiği zaman da ona göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. Güzel bir şey aslında. Şimdi şöyle bir tane ilk önce bölge bazında yapalım. Eyalet bazlı. Eyalet diyor yani neyse. Türkiye, İstanbul dedik. Bakın posta kodu falan da var. İsterseniz posta kodunu da onunla da kim uğraşır ki ya. Posta kodu şeklinde de yapabiliyorsunuz. Kargo bölgesi ekledim. Şimdi İstanbul için özel bir şey olacak o. Bir de bir tane ülke için yapalım. Almanya diyelim. Almanya. Ülke bazlı. Almanya. Şöyle olsun. Kargo bölgesi ekle. Tamam. 2 tane bölge oluşturduk. Bakalım şöyle hatta. Tamam. Almanya, İstanbul. İçe dışa aktarma var. Bu da bildiğimiz işte ayarlarımızı gönderi ayarlarını dışa aktar. Bu ayarlar tamam neyse. Hakkında bakalım ne varmış. Gene bir video. Burada da
Aslında güzel yapmışlar bunu da. Bakın, anlatıyor. Kurallar yerine getirildiğinde işte fiyatların nasıl değiştiğini falan bu şekilde. Hızlı bilgiye bir bakalım. Burada eklentiyle işte hakkında yazıyor. Geçtik. Çok da ilgilenmiyoruz. Buraya ulaşamıyormuşuz. Hesabıma ulaşamıyoruz. Tabii yani ücretli sürümünüz olursa büyük bir ihtimalle ulaşırsınız. Çünkü bakın free yazıyor zaten. Ücretsiz versiyonu. Ayrıca mağaza eklentileri demiş. Bir bakalım. Mağaza eklentilerinde de direkt sayfaya gönderiyor. Geliştiricinin sayfasına gidiyorsunuz. Bunu da kapat. Ayarlar kısmı bu kadar. Destek var. Mesela buradan destek kısmına ulaşabiliyorsunuz. Bakın. Bu şekilde destek kısmına ulaşılıyor. Gönder, yardım yükselt demiş. Eklentilere bir bakalım. Tamam doğru. Eklentilere bakalım. Eklentilerde multi vendor shipping, yani çoklu mağaza çalışıyorsanız WordPress'te o da 60 dolarmış. Yükseltmede yükseltiyormuş. Tamam. Buradan da işte ücreti sürüme geçebiliyorsunuz. Kısaca onlara baktık. Çok fazla uğraşmayalım yani. Hemen ne yapalım, artık şeye bir geçelim. Nakliye yöntemi ekleyelim. 2 tane bölge oluşturduk. Türkiye, İstanbul ve Almanya olarak. Orada artık yeni nakliye yöntemleri oluşturacağız. Yeni ekle diyorum. Kurye ile gönderim olsun. Etkin, tamam, açık zaten. Nakliye yöntemi adı. Hızlı kurye teslimatı diyelim. Tamam. Buna 250 lira diyorum. Şimdi şu seçenekleri zaten hepsini yapacağım. Göstereceğiz arkadaşlar. Zaten şu an şunu yapıyoruz. 250. Ücretsiz kargoya izin verin. Aslında WooCommerce'in içinde de bir ücretsiz gönderim biliyorsunuz var. Ayarlanmıştı. Buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar öyle bir güzel yanı var. WooCommerce'dekini iptal edip bunu yapabilirsiniz. Öyle bir şey de olabilir. Şimdi ipucu şeklinde göster dediğim gibi, ya da altyazı şeklinde. Altyazı daha mantıklı geldi bana ama ipucu şeklinde olması, böyle bırakalım. Araç ipucu açıklaması yine bu şekilde, şöyle diyelim, yapıştıralım. Hızlı kurye teslimatı. Varsayılan seçilen nakliye hayır. Tutar vergilendirilebilir mi? Hayır dedik. Bakın şimdi bir tane kural ekleyelim buna. Ülke, bölge olarak alacağım. Ne yapmıştık? İstanbul, Türkiye, İstanbul yapmıştık. Bölge eşittir İstanbul diyorum. İstanbul bölgesinde arkadaşlar bu seçeneği veriyorum. Yani İstanbul adresi yazdığında müşteri İstanbul bölgesinde olduğunu belirttiğinde otomatik olarak sistem bizim oluşturduğumuz bu koşulu gösterecek. Yani hızlı kurye teslimatını gösterecek. Ama İstanbul dışındaysa mesela başka yerlerde bu sefer bu koşul gösterilmeyecek arkadaşlar. Normal kargo gösterecek, gönderimini gösterecek. Şimdi bunu bir yapalım. Ondan sonra da gelişmiş nakliye fiyatlarına bir bakarız. Şunu kaydedelim. Tamam, kaydetti. Ödeme alanına bir gidelim. Şimdi biz neredeyiz? Adana. Adana demiş. Bakalım herhangi bir değişiklik var mı? Herhangi bir değişiklik yok. Hemen bunu İstanbul yapacağım. İstanbul seçtim. Bakın, İstanbul güncellediğimde hızlı kurye teslimatı. Bakın. Bu şekilde ipucu olarak altında da gösterebilir. Gerçi buraya aynısını yazdık. Seçtiğimizde gene bu da bu şekilde altta yazı olarak çıkacaktı. Şimdi hızlı kurye teslimatını seçtiğimizde bakın 300 lira artı 250, 550 liraya geldi. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bu e-ticaret işinde, yani sizin artık nasıl bir ticaret yapıyorsanız buna göre uygulayabileceğiniz bir güzellik bana sorarsanız. Hemen geçelim farklı varyasyonlara da bir bakalım tabii ki. Burada da zaten bakın Türkçe'de zaten diyor sabit kargo ücreti olarak verdik. Şu olan cost dediğimiz olay. Bir de bakın şimdi şöyle bir şey var. Sepetteki adet başına kaç para diyelim, ortalama bir şey diyelim, mesela 50 liraysa 4 tane seçtiyse 200 lira şeklinde. Onu da gösterelim. Şimdi şöyle alalım. 250, hatta şöyle 250 yıldız, şu kodu alacağız.
Oraya yapıştıracağım. Bu şekilde hemen kaydedelim. Şimdi ödeme alanı, tabii mağazaya bir gitmemiz lazım tekrar. Hatta sepete gidelim, pardon. Sepeti görüntüle. Sabit fiyat. 250 hızlı kurye. Şunu bir temizleyelim ilk önce. Tamam. Şimdi bir tane ürün var. 2 yaptığım zaman sepeti güncelle diyorum. Bakın. Hızlı kurye teslimatı 500'e çıktı. Neden? Hemen geçelim. 250. 2 ürün aldı, 500 artı 600 lira da öyle 1100 liraya geldi. Yani miktar arttıkça arkadaşlar, burada tabii ben farazi yaptım, 250 lira ürün başı yaptım. O biraz fazla gibi oluyor ama yani 3 yaptığınız zaman bakın şimdi 750 oldu. Bu şekilde ürününüze göre mesela ayarlayabilirsiniz. O da güzel bir özellik. Bunların hepsi ücretsiz sürümünde. Şimdi şöyle bir özellik var. Bunu yaptığınız zaman mesela şöyle alacağım kodu, buraya yapıştıracağım. Bu sepet alt toplamın %10'unu ücretlendirmek anlamına gelir. Minimum 20 ücret uygulanacaktır. Bakın şuraya dikkat edin. Sepet alt toplamı. Yani şu sepet, şimdi şunu bir yapalım. Kaydettik bunu. Yok, kaydetmedik. Şunu kaydedelim. Şimdi bir yenileyelim. Bak. Yenileyince olmuyor nedense. Şöyle bakın. 600 lira, hatta şöyle bir yapalım. 25 lira 42 kuruş. Sebebi hemen, gerçi burada da yazıyor. Sepet alt toplamın %10'unu bakın ücretlendirmek anlamına gelir ama minimum 20 lira ücret uygulanacaktır. Minimum. %10 300 lira hızlı kurye teslimatı, 25 lira 42. 25 lira 42, bunu nasıl hesaplamış acaba? KDV olarak öyle mi fark etti onda? 300. Bunda KDV var mıydı? Tutar vergilendirilebilir mi? Sepet alt toplamının %10'unu ücretlendirmek anlamına gelir. Minimum 20 lira ücret uygulanacaktır. Bunu mesela şöyle yapabiliriz. 100 lira yapayım. Kaydedeyim. Evet. Şimdi şöyle bir 2 yapalım ilk önce. 600 lira. Bakın %10'u, 600 liranın %10'u 100 liraya geçmediği için otomatikman 100 lira olarak hesapladı. Maksimum 100 lira olarak. 600'ün %10'u 60 lira ama biz maksimum olarak dedik ki 100 lira kargo ücreti alacak. Yani bunu tabii ki dediğim gibi değişik şeyler yapabilirsiniz ama şimdi şu mağazaya gidip bir tane daha ürün eklemek istiyorum. Farklı bir ürün eklemek istiyorum. Mesela şunu da ekleyelim. Şöyle şunu ekleyelim. 2, 1. Şöyle şunu bir yapalım. Sepeti güncelle diyorum. Gene 100 lira. Şimdi biraz düşürelim. 30, 20 lira olarak yapacağım gene. Kaydedelim. Pardon, minimum demiş. Maksimum fark, minimum 20 lira olacak aynen. Minimum. Şimdi şunu bir şöyle bir, sonra tekrar biri alacağım onu. Şöyle. 600, 300, 310 lira arkadaşlar. Minimum 20 liraydı zaten. Bakın 310 lira sepet toplamı, 310 lira, %10'u 31 alıyor, 31 lira alıyor ama 26-27 nereden çıkarıyor onu merak ettim ya. 20 lira zaten minimum dedik. Minimum 20 lira. 6-27 lira nasıl hesaplıyor onu? Keşke onu da gösterseymiş, iyiymiş. 300-310. Bunu bir kaldırsam ne olur bakalım. Bir dakika, 10 lira. Direkt olarak %10'u 1 lira olacağına göre 20 lira, minimum 20 lirayı alacak. Yani bu şekilde. Şöyle yapalım. Bunu da seçelim yine. Alt toplamının %10'unu ücretlendirmek anlamına gelir. Minimum 20 ücret uygulanacaktır.
Bu da maksimum ücretten büyük sepet alt toplamının %10'u. Maksimum ücretten sepet alt toplamının. Mesela şunu da aldığımızda şöyle bir yapıştıralım. Maksimum ücretten büyük sepet alt toplamı. Yani o iki ürünün toplamından olması lazım. Şöyle yapalım. Şunu 2 yapalım. Şunu da 2 yapalım. 620. 620 lira. 20 lira çıktı. En fazla maksimum muydu bu da? Bu da maksimum fee. Aynen. Maksimum kargo ücreti 20 lira. Ya bu tabi bunda ürününe göre değişir. Bu nasıl bir şey yapılır? Farklı şeyler yapılabilir. Bunda. Şimdi bunu gördük. Bölge. Şimdi bir kural da ekleyelim de en azından kuralları görelim. Ülke olarak, bölge olarak bakın ülke olarak mesela Almanya seçmiştik. Buradan mesela Almanya seçip ama ona mesela şey yapmak lazım. Nasıl bir şey yapılabilir? Yeni kural ekleyebilir mesela. Hem bölge hem ülke olmaz bence. Biraz saçma gelir o. Posta kodu bölge. Tabii şunlar ücretli kısımlar da var. Şurada bakın şehir diyor. Şehir olarak da zaten biz bölge olayından çözdük bunu. Şehri. Sepet ürün içeriyor. Sepet kategorinin ürününü içerir demiş. Kullanıcı rolü olsaymış iyiymiş. Kullanıcı rolüne göre böyle bir nakliye yöntemi seçebilirdik. O da ücretli versiyonundaymış. Miktar, genişlik, yükseklik, ucu bilmem ne falan. Nakliye şu da açık olsaymış çok iyi olacakmış. Ödeme yöntemine göre. Bu da iyi olurdu aslında. Kapıda ödeme seçip o zaman burada bir koşul eklediğimizde direkt o fiyat çıkabilirdi. Güzel olur. Bu da ücretli versiyondaymış. Tamam, geçtik bunu da. Şu gelişmiş nakliye fiyat kurallarına bakalım. Toplam sepet ağırlığı üzerinden maliyet. Şimdi gerçi bizim ürünlerde de ağırlık olmadığı için ama siz mesela sattığınız ürünlerde çeşitli ağırlıklar varsa mesela örnek olarak elektronik eşya olur, o olur, bu olur. Biraz ağır ürünler olursa bir tutar oluşturabilirsiniz. Güzel. Bu da güzel. Bence mantıklı. Güzel yapmışlar onu da. Ya da toplam sepet üzerinden maliyet. Minimum, maksimum. Ara toplam, maksimum, ara toplam. Yani en az 500 lira yazıp nakliye tutarı biraz çoğaltabilirsiniz. Ya da buraya yüksek tutup minimum ara toplamı bunu nakliye tutarını düşürebilirsiniz o şekilde. Yani ücretsiz sürümde 2 tane açmışlar ama ücretli versiyonda birçok böyle gelişmiş şeyleri var. Özellikleri var. Ya başarılı. Ben başarılı buldum aslında. Dediğim gibi işinize göre, e-ticaretinize göre farklı böyle gönderimler, özelleştirme falan istiyorsanız buraya mesela yapılabilir. Neden olmasın? Bir de şöyle yapalım aklıma gelen. Mesela ne yapalım? Almanya için mesela oluşturalım. Almanya bölgesi oluşturmuştuk ya. Yeni ekle diyorum. Almanya özel gönderim dedim. Buna da 1500 atıyorum kafadan. Araç ipucu, tamam, ipucu olsun. Şöyle Almanya özel gönderim. Şunu alalım, kopyalayalım buraya da. Tamamdır. Ülke eşittir Almanya dedik. Seçtik. Ve şöyle kaydedelim. Tamam. Hemen şuradan adresimize, ödeme sayfasına bir gidelim. Tamam, bu şekilde şöyle bir ülkeyi değiştirelim. Bakalım. Evet. Örnek olarak tabii ki bu yaptığımız sabit fiyat normal kargo tarzı bir şey düşünün ama uçakla ya da işte böyle daha özel bir gönderim şeklinde hızlı mesela. Buraya mesela onu şu tip alanına mesela yazabilirsiniz. İşte uçak gönderimi bilmem ne gönderimi seçerse mesela bunu seçerse şu günde 3 günde 5 günde bilmem ne falan. Yani bu seçenekleri falan da verebilirsiniz. Yani o yüzden başarılı olmuş. Ben başarılı buldum açıkçası. Biraz daha kurcalamak gerekir. Benim gözüme çarptı. Kullanılabilir. Benim gerçi sitem dijital ürün olduğu için hani böyle fiziki ürün göndermediğim için belki fiziki ürün gönderseydim bu eklentiyi kullanır mıydım? Kullanabilirdim yani. Mantıklı geliyor. Neyse çok fazla da uzatmayalım artık. İncelenebilir, denenir en azından diyor. E-ticaret siteleri olanlar için gönderim şekillerinde biraz özelleştirme yapmak için bu eklenti kullanılır mı? Kullanılır. Neden kullanılmasın? Denenebilir en azından. Sizin farklı kullandığınız böyle özelleştirilebilir bir eklenti varsa gönderim şekillerini böyle seçeneklerini lütfen yorumlar kısmına yazın. Bir bilgimiz olsun. İzleyenler de görsün en azından. En azından şey yaparlar, bir incelerler, bakarlar. Farklı bir şey arayanlar için tabii ki. Bu arada geçenlerde bir canlı yayın yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk canlı yayınımızdı. Katılan herkese buradan da teşekkür ederim. Test şeklinde biraz oldu. Biraz da projelerden falan ne yapabiliriz diye düşündük ama sonlara doğru biraz internetimizde sıkıntı çıktığından dolayı
erken bitirmek zorunda kaldık. Şimdi internetimizi çözdük mü? Ne yazık ki gene çözemedik. Her türlü seçenekleri değerlendirdim, baktım. Bu sefer kullandığım programın biraz ayarlarında oynadım. İnşallah fayda edecek o da diye düşünüyorum. Yoksa onun haricinde eğer düşündüğümüz gibi olmazsa herhalde bir süre ara vereceğiz canlı yayın, ama umarım olmayacak diyorum. Ve çarşamba günlerini düşünüyorum aslında. Bununla ilgili bir anket açacağım topluluk sekmesinde. O gün konuşuruz gerçi ama yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Sayfamızda da bir anket tarzı bir şey oluşturalım. Bu eklenti ya da işte tema incelemesini isteyen arkadaşlar bir oylama yapıp hangi eklenti inceleyelim ya da tema inceleyelim gibi projelerimiz vardı biliyorsunuz. Seyretmediyseniz lütfen seyredin. Kartta olacak o canlı yayında. Oradan ulaşın. Seyredin. Güzel bir şey oldu. Güzel bir 45 dakikalık bir böyle canlı yayın yaptık ama zevkliydi, güzeldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.